Buyurun. Şöyle biraz dereotumu da bırakıyorum içine. Merhaba arkadaşlar, Servine Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı krep yapıyorum. Un kullanmıyorum. Akşamdan nohutumu ıslattım. 12 saatte suda bekledi. Nohutumuz haşlanmış değil, çiğ olacak. Bakın ne kadar güzel kabuğundan ayrılıyor. Bunun için 2 yemek kaşığı yoğurdum var. 2 adet yumurtam var. Dereotum var. Siz dereotu yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. Yapım aşaması: 1 tatlı kaşığı tuzum var. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. 2 adet yumurtam. Islatılıp kabartıldıktan sonra 2 su bardağı nohutumu ilave ediyorum. Üzerine 5 gram kabartma tozu ilave ediyorum. Ve yarım demet dereotumu da şöyle irice doğradıktan sonra içine ilave edeceğim. Tüm ürünlerimin püre haline gelene kadar çırpıyorum. Blender yapıyorum. Yarım demet yıkayıp kurutmuş olduğu dereotumu da ilave ediyorum. Ve tekrar hepsini birlikte çekiyorum. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Ve çekmeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar kıvam bu. Şimdi pişirmeye gidiyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı zeytinyağını alıyoruz. Tavamızın her yerini eşit bir şekilde şöyle bir kağıt havluyla yağlıyorum. Tavamın ısındı. Çok yüksek ateşte yapmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Önce tavamı kenarıya alıyorum. Bir miktar tavamı bıraktıktan sonra ince olması için, çünkü nohut olduğu için arkadaşlar bu biraz yoğun. Şöyle düzgünce fırçayla tavamı yerleştiriyorum. Bakın ocak açık. Ben ocağın dışında yapıyorum bunu. Eğer pişmeye başlarsa bu şekil verme işlemini yapamazsınız. Çünkü bu kendiliğinden dağılmaz. Şu şekilde dağıtıyorum. Daha sonra ocağa bırakacağım. Kalın dökerseniz bu iş çok kolay arkadaşlar. Ben biraz ince olması için bu özeni gösteriyorum. Bakın açık yeri kalmadı. Şu anda ocağımın altı açık arkadaşlar. Bakın çok güzel kapattım. Pişmeye başladı. Çok yüksek ateş yapmayalım. Bu güzelim yeşil rengi sararıyor. Kısık ateşte olursa daha fazla yeşil kalıyor. Sağlıklı krebimiz, içinde un yok. Bu şekilde kısık ateşte pişecek. Şöyle arkadaşlar hafifçe kenarından yapınca bakın kremimiz kendini bıraktı. Şöyle. Bu da bir tarafının piştiğini gösteriyor. Hatta ocağımın altını biraz daha kısacağım. Fazlaca pişmiş. Şimdi diğer yüzünün pişmesini bekliyorum. Bakın arkadaşlar rahatlıkla eğer kıpırdıyorsa diğer tarafı da pişmiştir krebimizin. Buyurun. Bu tarafı da yeşilini kaybetmeden pişti. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Birinci krebimiz hazır. Unsuz nohutla yapmış olduğum şekilde kapağı kapatıyorum ki sertleşme olmasın. İkinci krebim de pişti. Hazır. Bakar mısınız? Birinci krebim hazır. Şu şekilde.
Üçüncü krabim de hazır. Üçüncü krabimi de servis tabağıma alıyorum. Sandviç malzemelerimi de hazırladım. Şimdi pişmelerini bekliyorum. Bu 5. krabim arkadaşlar. Vermiş olduğum ölçüden 5 adet bu şekilde krabim çıktı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Tam 5 kişilik kahvaltı arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla şu şekilde bakar mısınız? Bu güzelliğe. Kim der ki bunun içinde un yok, nohutla şu güzel tarifimi lütfen deneyiniz. Şimdi sizler için ben bir sandviç hazırlayacağım. Şöyle şu yüzünü alıyoruz. Bir ucundan kesiyorum. Dilediğiniz tabii ki ürünü koyabilirsiniz. Önce domatesimi ben şöyle koyuyorum. Daha sonra şöyle bir kat daha kıvırıyorum. Şu şekilde peynirimi ilave ediyorum. Kapya biberimi ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir parça daha koyayım. Şöyle arkadaşlar bakar mısınız? Alıyorum. Yeşil biberimi. Buyurun arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şöyle biraz da dereotu şuradan ilave edeyim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Şu güzel tarifime bakın inceliğine. Kim der ki bunun içinde nohut var, un yok. Buyurun afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz ve bu güzel sağlıklı krabimi beğendiyseniz lütfen Server'in Mutfağı'na abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Bu sağlıklı tarifimle sağlıkla kalın. Şimdi sizin için yiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu muhteşem lezzetli ürünü sizlere öneriyorum. Şöyle bir domatesimi bıraktım. Şimdi peynirimi bırakıyorum. Ve katlamaya devam ediyorum bu şekilde. Şimdi kapya biberimi, yeşil biberimi bırakıyorum. Şimdi de kapya biberlerimizi ilave ediyorum. Buyurun. Şöyle biraz dereotumu da bırakıyorum içine.